Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzelliği öreceğiz. Gerçekten şahane oldu. Çok sevdim. O kadar keyifli ki örmesi. Örnek çok kolay, çok hızlı ilerliyor. Bu şahane çantayı taçlandıran bir de bakın mini cüzdanıyla beraber diyorum. Şöyle detaylarını göstereyim hemen en başında. Bakın taba rengi deri aksesuarlarla ben hasır butonu çok yakıştırıyorum. Çok güzel bir ikili oldu. Çantanın duruşu formu çok güzel. Minik şu yandaki parçasından bir tane fazladan ördüğünüzde bu şekilde de minik bir cüzdanınız oluyor. Bu başka bir çanta ile beraber aldığım logoydu. Kullanmamıştım. Bakın o logoyu buraya cüzdana kullandım. Çok çok güzel durdu üzerinde. Bunu bakın şu şekilde istediğinizde çıkartabilirsiniz. Bunu başka çantalarınıza da taşıyabilirsiniz. Bunu şöyle çantanızın içine de atabilirsiniz. Bu şekilde dışında da gerçekten güzel bir charm gibi durdu yani. İstediğiniz gibi kullanmakta özgürsünüz. Hemen ölçüleri söylemek istiyorum. Ön parçamız 36 santime 29 santim. Yan parçalarımız 10,5'a yine 29 santim. Tabanımız da yine aynı şekilde bakın 36 santime 10,5 santim diyoruz. Sıkılmadan zevkle öreceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda 275 gramda Koreka markanın rafyasını kullandım. En açık tonu bu renk zaten. Rahatlıkla bulabilirsiniz tuhafiyelerde ya da kendi sayfasından temin edebilirsiniz. Tüm aksesuarlarında yine FY çanta aksesuardan bu ipi yine aynı yerden de bulabilirsiniz. Yani FY çanta aksesuardan bu çantanın tüm malzemelerine ulaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örersiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız çok mutlu olurum diyorum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif ederseniz videolarım yayınlandığında size bildirim olarak gelecektir diyorum. Haydi hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen bu güzelliği birlikte örmeye başlayalım. Şimdi nelerimiz var? Bakın çantamız gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyor. 5 parçadan 4 parçanın yapılışı tamamen aynı. Bakın görüyorsunuz bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir tane ise tabanda ise sadece bakın şöyle bunun deliksiz sadece trabzan sık iğne trabzan sık iğne şeklinde örülmüş versiyonuyla yapacağız. Bakın burası tabanımız. Bir de şu yan parçadan ben şöyle bakın bir cüzdan yaptım. Gerçekten bu fikir olsun diye size hemen göstermek istiyorum. Yani şu yan parçanın aynısından 2 tane değil de 3 tane örerseniz içine bir de böyle bir cüzdan yapabilirsiniz. Güzel. Şöyle bakın. Şu şekilde yanlarını hemen şu yan kısımlarını burada gördüğünüz gibi sık iğneyle yani ben önce etrafını komple sık iğneyle dolaştım. Sonra gördüğünüz gibi ilmek kaydırmayla bu kısmını ve bu kısmını dolaştım. Şöyle küçük bir çiftli zincirden de bir sap yaptım. Bunu şöyle çantanızın içine istediğiniz şekilde bakın buradan tutturabilirsiniz. Hani böyle istediğinizde yukarı çıkartıp istediğinizde aşağıya atmalık istediğiniz her şeyi koymakta özgürsünüz. Sadece bir çıt çıt örgüsü gerçekten çok güzel oldu diye düşünüyorum. İp olarak rengim bu. Bakın kodunu mutlaka açıklamalar kısmına bırakırım. Şu an ezberimde yok. Ama ip olarak bunu kullandım. Tığ olarak ise 3,5 milimetrelik tığ kullandım ben bu çantada. Ama sizler dilerseniz 3,75 de kullanabilirsiniz. Bu ip için. Gördüğünüz gibi iki tane de şöyle büyük parçalarımız var. Şimdi ne yapacağım? Ben küçük parça üzerinden size yapılışını göstereceğim. Ama hepsinin tek tek sayılarını vereceğim. Bu sayılara göre siz kendiniz tüm parçalarınızı hazırlayıp geleceksiniz. Şimdi dilerseniz detaylı bir şekilde parçaların sayılarıyla ve ölçülerini ile başlayalım. Arkasından nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada şunları da göstermek istiyorum. Ben şöyle bir iç deri cep takacağım bu çantaya. Şu şekilde bakın hareketli buradan hareketli saplarımız var. Bunları tercih ediyorum. Ve yine bunlara uyumlu olarak da şu şekilde mıknatıslı çıt çıtlarımız var deri. Ürünler bu şekilde gördüğünüz gibi
hepsinin açıklamalar kısmına nereden aldığımı, ne yaptığımı, ne şekilde, kaç gram gitti, hepsi tüm detayları açıklamalarda bulabileceksiniz. Evet, şimdi şöyle ufak bir bilgilendirme yapacağım. Dilerseniz şu şekilde ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Net görebiliyorsanız. Ama zaten tek tek detaylı olarak söyleyeceğim. Not da alabilirsiniz kendiniz. Şimdi öncelikle tabandan bakın başlayacak olursak görmüş olduğunuz gibi bir tabanımız var. Tabanımız toplamda 70 ilmekle başlanıyor. Bakın buradan başlıyoruz çiftli zincirle. 70 ilmekle başlayıp 70 tane bakın trabzan, sık iğne, trabzan, sık iğne, trabzan, sık iğne diye ilerliyoruz. 7 trabzan sırası örüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neden 7 tane ördüm? Çünkü buradaki şu ulaşmış olduğum şu genişliğin bu yan parçaya denk olması lazım. Çünkü bunu buraya birleştireceğimiz için bu parçaların birbirine denk olması lazım boyut olarak. Bunu ona göre ayarlamanız lazım santim ölçüsünü. Şimdi eğer ki siz daha kısa sürede buna ulaşıyorsanız belki de son sırayı yapmadan da ulaşabilirsiniz. Yani bunu tamamen şu ölçüye ulaşmak için uzatmaya devam ediyoruz. Bakın bu şekilde gidiyoruz. Mesela ben çantanın enini bu kadar yaptım. 10 santim, 10,5 santim bu. Ama siz dediniz ki ben daha geniş yapmak istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? Tabanı da aynı şekilde genişleteceksiniz. Bunun mantığı bu. Şununla ikisi aynı olacak. Yine haliyle de ön parçayla da bakın ön parçanın ilmek sayısıyla da bunun ilmek sayısı aynı olacak ki eklendiğinde tam denk gelmiş olsun. Şimdi o zaman ön parçayı söylüyorum hemen. Dediğim gibi biraz sonra bakın farklı bir örneğimiz var burada. Bu örneğin nasıl yapıldığını göstereceğim ama yine bunun da sayılarını veriyorum. Lütfen not alın. Yine 70 ilmekle başlıyoruz. 70 ilmekle başladıktan sonra yine bakın bunda da bir trabzan sırası var, bir sık iğne sırası var. Bir trabzan, bir sık iğne şeklinde gidiyor çantamız. Yine bunda da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trabzan sırası. Bakın sık iğneleri saymadım. Bir de aralarda sık iğneler var. Bakın onu saymadım burada. Ne oldu toplamda? Bakın 70 ilmekle başladım. 16 trabzan sırası ördüm. Yine ölçüm benim için burada önemli. Ne kadar oldu ölçüm? 36 santim eninde 29 santim boyunda olmuş oldu. Çantamın bakın ön parçasının ve arka parçasının boyutu. Yan parçaya gelecek olursak yan parçamızda da şöyle göstereyim. 22 ilmekle başlıyoruz. 22 ilmekle başladık. Bakın aynı örneği yine koyduk. Mantığı bunun aynı şekilde yani kenarlarda bakın ilk 2 trabzan olacak şekilde başlanıyor. Burada da aynı. Görüyorsunuz. Aynı mantıkla başlanıyor ikisi de. O yüzden dediğim gibi ben bir tane küçük parçada göstereceğim. Siz bütün delikli parçaları aynı şekilde öreceksiniz. 22 ilmekle başladım ve sonrasında bakın görüyorsunuz. Ne yaptım? 16 trabzan sırası yine yükseklikleri eşit olduğu için bakın ikisinin de yine aynı olması gerekiyor. Ve boyut olarak da eni 10,5 santim, boyu 29 santim olacak şekilde yine ördüm. Yani burada dediğim gibi parçaları hazırladıktan sonra artık geriye hiçbir şey kalmıyor. Bunları birleştireceğiz, saplarımızı dikeceğiz, yapacağız. Her şey hazır olacak. Peki şimdi bunda hesaplamayı nasıl yapacağız? Nasıl ayarlayacaksınız? Hemen onu söylemek istiyorum. Buradaki örnek olarak baz aldığımız nokta burası. Yani 2, 2, 2, şu 6 ve yanındaki file. Yani bunu sayıyorsunuz. Kaç tane örneğiniz var? Mesela bu çanta için hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bakın örnek koymuşum. 8 örnek koyduysam 8 ile 8'i çarpıyorum. 64 artı 6 ekliyorum. Bu sayede ne oldu? 64 6 daha 70 ilmeğe ulaştım. Hemen aynısını bunun için test edelim. Bakın yine başlangıcımız burası. Başlangıcı baz alıyoruz. Başlangıçta 1 2 tane örneğimiz var. Ne oldu? 2 kere 8 16 artı 6 dedik. 22 tane ilmeğe ulaşmış olduk. Evet, kriterimiz bu. 8'in katı artı 6. Kaç tane
yapmak istiyorsunuz. Ama mesela ben bu kadar büyük yapmak istemiyorum. Bir motif küçük yapayım şöyle diyorsanız, örnek veriyorum. O zaman ne yapacaksınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örnek. 7 kere 8, 56, 56, 6 daha 62 diye başlayacaksınız. Hesaplaması bu şekilde örneğimizin. Haydi şimdi gelin birlikte başlayalım. Ben şöyle sarı bir ip alacağım size örneği göstermek için. Çifte zincirle başlayacağımız için bir miktar ip bırakmamız gerekiyor bu çantada. Bu küçük parçayı örerken daha kısa bir ip, ama bu büyük parçayı örerken daha büyük bir ip bırakmamız lazım. Çünkü malum 70 tane ilmek var onda. Şimdi ben 22 ilmekli olanını yapacağım sizlerle beraber. Evet, aldım, bakın aldım, bir döndürdüm. Yani burayı bir kapatmış oldum. Sonra bundan bir ilmek atıyorum. Bakın bu bıraktığım boştaki ip. Bir ilmek atıyorum üzerine. Sonra asıl yumağımdaki ip parmağımda içinden geçiriyorum. Yine ipimi doladım önüne. Diğerinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 22 tane ilmeğimi hazırladım. Bakın ipim şöyle bir miktar arttı. Hiç önemli değil. Bu kısım benim için. Eksik gelmesin, baştan başlamayayım yeter. Bakın biraz kopardım, kalanını attım. Trabzanlı yapacağımız için çok içinden yürütme yapmayacağım. Şimdi ipimi uzattım, bakın bu şekilde. Büktüm. Sonrasında bakın tekrardan buradan ilmek aldım, arasından geçirdim ve kıvırdım. Bu benim ilk trabzanım. Bakın şöyle görüyorsunuz. Kenardaki ilk trabzanım. Tığımı doladım. Şu V'leri görüyorsunuz. Şu şekilde bakın. Birinci V, ikinci V, üçüncü V. Bu V'lerin göbeğinden gireceğiz. İsterseniz şu en baştaki trabzanımızın altına hemen bir işaretleyici takalım. Sizin de rahat görmeniz için. Evet. Bakın ilk trabzanımızın altı. Görüyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda şöyle iki tarafa da yönelebilen bir trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Bunun tabanına da takıyorum ki şu başlangıcı rahat bir şekilde görebilin. Şimdi devam ediyorum. Bakın ikinci, yine V'nin göbeğinden girdim. Trabzanımı yaptım. İki tane trabzan yaptık. Görüyorsunuz. Şimdi bir, iki tane zincir çekiyorum. Ama asla zincirlerimi bakın sıkı sıkı çekmiyorum. Çünkü bu trabzanımın tepesi bakın ne kadarsa zincirim de o büyüklükte olsun. Yoksa kasma yapıyor. Şimdi attım bu ipi arkaya. Onu sonra gizleyeceğim. Bir, iki boşluk bıraktım. Üçüncüye geldim. Yine trabzanımı yaptım. Doğrudan örnek kuruyoruz, bakın görüyorsunuz. Hemen tığımı doladım. Yanına bir tane daha trabzanımı yaptım. Şimdi tığımı doladım. Bir tane atlayıp yanına geçiyorum. Ortalarında çarpı var. Şimdi o çarpıları yapacağız. Bir, iki seferde çıkarttım. Tığımı doladım. Bakın geri döndüm. Şimdi yine buraya bir ikili trabzan. Yani şöyle bir çarpı yapmış oluyoruz göbeklerine. Tığımı tekrar doladım. Hemen yanına giriyorum. Trabzan. Pardon, dibine girmişim. Bakın yanlışlıkla. Böyle yaparsanız ilmek sayınız artar. Bunu değil, şurası. Yanındaki ilmek bu. Girdim buraya. Bir, iki seferde çıkarttım. Geldim buraya. Yine bir, iki seferde çıkarttım. Görüyorsunuz. Bu şekilde örneğimizi kurmuş olduk. Tekrardan bir, iki zincirimi çektim. Bir, iki tane atladım. Üçüncüye giriyorum. Girdim üçüncüye. Yine bir,
2. 2 seferde çıkarttım. Girdim yanındakine. Yine 2 seferde çıkarttım. 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi çarpı yapıyoruz. Bir tane atladım yanındakine. Hemen tığımı dolayıp geri geliyorum. Bir öndekine. Şimdi ilk başlangıcı olduğu için tutmakta biraz zorlanabilirsiniz. Sonrasında daha rahat gidecek. Hemen yanındakinden devam ediyorum. 1, 2. Evet bakın 2 seferde çekiyorum. 1, 2. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu örneğimizi de tamamladık. Yine 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2 tane atladım. Hemen üçüncüye girdim. 1, 2 seferde çıkarttım. Tığımı doladım. Son ilmeğin içindeyim. Görüyorsunuz. Son ilmek burası. 1, 2 seferde çıkarttım. Gördüğünüz gibi örneğimizi koyduk. Örneğe hep bu şekilde başlıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekip dönüyorum. Bu sırayı sadece sık iğne yapacağız. Her trabzanın üzerine bir tane olacak şekilde bakın buraya sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir boşluğumuz var. 2 zincir boşluğuna 2 tane sık iğne. Şimdi geldim tepeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yine 2 tane zincir boşluğuna yine 6 tane tepeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane yine zincir boşluğuna. Bu örneğin en önemli detayı ne? Örneği sürekli çapraz koyuyoruz. Yani şimdi birinci sırada ne koyduysak onun zikzağını oluşturacağız üçüncü sırada. Bakın tepesine girdim. Sonuncuyu da yaptım. Şöyle örneğimizi koymuş olduk. Dönüyoruz. Şimdi ipimi uzattım. Bakın döndüm. Kıvırdım. İlk sık iğnenin tepesine giriyorum. Buradan ilmek çıkarttım. Bu ilmeğin içinden sonra arkasından bakın arkaya ittim. Döndürdüm, getirdim. Önden çıkarttım. Ha siz bunu yapamıyorum ben Meltem Hanım diyorsanız o zaman normal zincirle de çıkabilirsiniz. Yine bakın tığımı doluyorum yanındakine. Şu ortada yaptığımızı yaparak başlayacağız bu sefer. Yani şunu yapacağız. Bakın 2 tane trabzanı yaptım. Tığımı doladım. Bir atladım. Çarpımı yapıyorum şimdi. 2 trabzan çarpı 2 trabzan şeklinde. Geri geldim. Çarpımı yaptım. Şimdi yine yanına devam ediyorum. 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2 zincirimi çektim. 1, 2 tane atladım. Tam çarpının bakın üstüne ne denk geldi? File denk geldi. 1, 2. Şimdi tığımı doladım. 1, 2. İkinciye girip buraya çarpımı yapacağım. Geri döndüm. Bakın çarpı da oldu. Şimdi tekrardan 1, 2 tane trabzanımı koydum. Bakın yine örneğimi yerleştirmiş oldum. Tekrardan şimdi file 2 file yapmış oluyoruz bu sırada bakın. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinci yapıyorum. 2 tane atladım.
Üçüncüye girdim. Şimdi son kez örneğimizi koyuyoruz buraya. 2. Şimdi çarpımızı koyuyoruz. Geri geldim. Şimdi tekrardan 2 tane trabzanımız. 1, 2. Evet. Bakın bu şekilde burada da örneğimizi kurduk. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum. Yine neredeyiz? Sık iğne sırasındayız. Trabzanlarımızın yüzünü kullanacağız. Unutmuyoruz. Yani sık iğneler tersten, arkadan. Trabzanlar yüzünden diye düşünebilirsiniz. O yüzden parçalarımızın finalini, ağız kısmını hep trabzanla bitirdik. Bakın yine aynı şekilde her trabzanın üstüne bir tane, zincir boşluklarına da 2 tane sık iğne yaparak şimdi bu sırayı da bitirip geliyorum. Evet, geldim sonuna. Bakın bu benim yaptığım trabzan benzeri yapının böyle bir tepesi oluyor. Rahatlıkla o tepeye girip sık iğnenizi yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan bakın uzattım. Dönüyoruz. Çevirdim. Şu ilk sık iğnenin tepesine girdim. Bunun içinden, bunun arkasından döndüm ve trabzanımı yaptım. Şimdi hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Bakın yine zikzak, yine çarpı. Altta bakın file varsa üstüne çarpı yapıyoruz. Çarpı varsa üstüne file yapıyoruz. Birinci sırada bakın birinci trabzan sırasında ne yaptıysak 3, 5, 7, 9 öyle gidiyor. İkinci trabzan sırasında ne yaptıysak 2, 4, 6, 8. sıralarda aynı şekilde ilerliyor. Bakın şimdi neredeyiz? Yine birinci sıranın tekrarı. Araya hemen 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2 tane atladım. 1, 2 tane trabzan. Şimdi çarpımı yapacağım. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz. Birinci sıra neyse üstüne o denk gelmiş oluyor. 2 zincirimi çektim. 2 boşluğumu bıraktım. Yoluma tekrardan devam ediyorum. Örmesi çok zevkli ve çok hızlı ilerliyor. Gerçekten hemen kısa sürede severek görebileceğiniz bir model. Böyle ne çok file ne çok örnek. Böyle sıkmıyor. Keyifle hemen parçaları severek bitireceksiniz. Yine bir, iki tane bakın zincirimi çektim. 2 boşluk bıraktım. 1 ve 2. Kenara yine 2 tane trabzanımı yaptım. Görüyorsunuz. En altta ne olduysa bu sırada da bu oldu. Aynı mantıkla yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi ta ki 29 santime ulaşana kadar. Buradan başlamışım. Bakın görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan başlamışım. Gelmişim. Ağız kısmında trabzanla bitirmişim. İplerimi temizlemişim. Her şeyim dört dörtlük. Bekliyorum şu anda. Ne için? Birleştirme için. Ama dediğim gibi birleştirmeden önce ne yapacağız? Önce parçalarımızı tutturacağız. Yani özellikle bu deri cebimizin ve çıt çıtların tutturulmasını yapacağız. Ondan sonra artık diğer detaylarla devam edeceğiz. Evet, şimdi öncelikle parçamızı birleştirmeden önce ne yapıyoruz dedik? Cebimizi dikiyoruz dedik. Şimdi bunun için şöyle çeviriyorum. Bakın yüzümüz burası. Gördüğünüz gibi trabzanların düz tarafı burası. Burası arkası, yani içte kalacak olan kısım. O yüzden ne yapacağım? Burada bir hiza belirleyeceğim. Şu şekilde iyi. Çünkü buraya bir de daha çıtımız gelecek bu şekilde. O yüzden şöyle şu hiza benim için iyi. Burada hiza olarak neyi alıyorum kendime? Sık iğnelerin olduğu yeri alıyorum. Bakın bu önemli.
Çünkü bir yol haritamızın olması lazım. Şu sık iğnelerin olduğu yerden buradan birleştireceğim. Ama bunun için iki taraftan eşit bir boşluk bırakmamız lazım. Şöyle bakın, hizalıyorum. Trabzanları hizaladım. 2 trabzan oradan, 2 trabzan buradan kaldı. Kayma yaşanmaması için, iki tarafın da denk olabilmesi için dikerken mutlaka ve mutlaka ne yapıyorum? Ortadan başlıyorum. Yani kayacaksa bile denk, iki tarafa da kaysın. O yüzden ortadan şöyle rastgele buradan ne yaptım? Başladım. Buradan geçtik arkadan. Hemen burada da ne yapıyoruz? Hizamız neresi? Karşısından çıkıyoruz. Hemen yan taraftan geçeceğim ama geçerken bakın şöyle ilmeğin içinden geçiyorum. Bunu yapmazsam ne olur? O zaman çantamın yüzünden, örneğimin önünden bu kahverengi ipim gözükür. Bunun önüne geçmek için bakın ilmeklerimin arasından gideceğim. Yine bir sıra bakın, bir sonraki delikten giriyorum. Bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Yine ilmeğin içinden şöyle bakın ne yapıyorum? Kayıyorum bu tarafa. Mantık hep böyle ilerleyecek. İpimizin ucunu koparmıyoruz. Diğer ucumuz açıkta. Böylelikle ipim yetmezse geri oradan devam edebiliyorum. O yüzden çok ip bırakmanıza gerekmez. Gerek yok. Rahat hareket edebilmeniz için ipinizi çok uzun tutmayın. Evet. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın. Hemen ilmeğin içinden kaydım. Buradan girdim. Önden çıktım. İlk başta şöyle aralıklı aralıklı gözükecek şu şekilde. Ancak sonrasında dönüp dolaşıp geldiğimizde bu boşlukları, yani buraya kadar gideceğiz. Buradan bir tur geri geleceğiz ve bu boşluklar dolmuş olacak. Şimdi gittik, geri dönüyoruz. Bakın bu sefer aynı. Battığımız yerlere tekrar batacağız. Tam tersi yolumuza devam ediyoruz. Yine ilmeklerimizin içinden geçiyoruz. Buradan bakın önden çıktım. Yine bakın görüyorsunuz. Makine dikişi gibi. Bu şekilde ilerliyoruz. Önde arkadan baktığınızda da hiç ip gözükmüyor. Yani diktiğimiz kahverengi ipi bakın hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Bu şekilde şimdi ne yapacağım? İpimin yettiği yere kadar buradan bu tarafa doğru gideceğim. Sonra diğer ipimin ucunu bakın burada duruyor. Onu da ihtiyacım kadar artık belirleyip kesip aynı yöntemle devam edeceğim. Şu yapmaya çalıştığımız bu. Bakın buradan böyle gittik, böyle geldik. Yine buradan böyle gidip böyle geleceğiz. Bu şekilde iplerimizin son hali neredeyse orada iplerimizi gizlemeyi göstereceğim. Bakın mesela örnek olarak göstereyim. O ipim benim burada bitti. Bunu burada bıraktım. Ortadaki ipimden şimdi iğneme geçirdim. Şimdi buradan aynı şekilde yoluma devam edeceğim. Bunu buraya kadar geleceğim. Buradan tekrar buraya kadar döneceğim. Burada bir yerde artık ipimizi sonlandıracağız. Şimdi iplerin ikisini de arkaya çektim. Bakın. İkisini de aynı noktadan bakın çıkacak şekilde ayarlıyorum. Yani düğüm noktası güzelce gerdim. Aynı yere gelecek. İyice sıktım. Tekrardan. İyice sıktım.
Şimdi alıyorum bu ipimi. İp biraz yapışkan bu. Deri dikme ipleri. O yüzden parmağıma da yapışıyor. Hemen. Şimdi biraz önce gizlemiştik ya. O gizlediğimiz sık iğnelerin arasından tekrardan ilerliyorum. Olabildiğince uzun tutuyorum. Herhangi bir sıkıntı olmasın, çözülmesin. Evet. Bu kadar yeter. Şimdi aynısını ters istikamette diğer ucu için de yapacağım. Bakın bu ucunu da bu tarafa doğru. Şöyle bir posta geçirelim. Şimdi tekrardan evet. İşte bu kadar. Bakın dışarıdan şöyle bir görüntü var ama hiçbir dikiş izi görüyorsunuz yok. Şöyle daha yakından da baktığınızda şuradan diktik. Bakın hiç iz yok. Şöyle göstereyim. Fermuarımız. Şurayı bir açalım. Daha önce hiç açılmadığı için. Evet. Bunlar çok güzel oluyor. Çantanın içine çok şık bir görüntü sağlıyor. Böyle hem de güvenilir oluyor. Böyle herhangi bir şekilde düşmesinden endişe ettiğiniz işte kartlarınız, telefonlarınız vesaireleriniz bunun içine rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Şimdi geriye ne kaldı? Çıt çıtımız kaldı. Çıt çıtını da hemen şöyle söylemek istiyorum. Bakın aynı mantık. Delik, yine aynı delik. Yine aynı şekilde başlıyorum ben. Ortadan gidip şöyle gelip tekrar ortadan bu işi bitireceğim. Yine arkada düğümleyeceğim. Yine bunun içinden gizleyeceğim. Yani hiçbir fark yok. Ama bunu nereye koyuyorum? Bakın tam şu noktaya koyuyorum. Yani şuradaki sık iğne hizasına koyuyorum ve yine bunu ortalamam gerekiyor. Bakın şöyle sayıyorum. 1, 2, 3 örnek. 3 örnek. Biraz kaymam lazım. Sanki şimdi oldu. Evet. Bakın eşit bir şekilde dengeledim. Şimdi burayı da aynı mantıkla yapıyorum. Bunun aynısını karşı tarafa da dikeceğim. Yani bir diğer parçasını da dikeceğim. Ve sonrasında en son sadece sapları üstten dikeceğim. Bunu da neden yapacağım? Çünkü ağız kısmını dolaşmamız lazım bitirdikten sonra. Ağız kısmını bitirip en son sadece sapları dışarıdan takacağım. Onun dışındaki iç malzemeleri bu şekilde hallediyorum. Artık bu da hazır. Bu da hazır. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Bu arada ben bütün parçalarımı ütüledim. Onu söyleyeyim. Parçalar ütülü, ona göre yani başlamadan mutlaka ütüleyin. Sonrasında yine de bir düzeltme ütüsü yapacağız. Özellikle kenarları birleştirdikten sonra. Haydi gelin şimdi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz? Şu parçamızı aldık. Parçamızın bir tanesini aldık. Dilerseniz deri olanla başlayalım şöyle. Tabii ki de siz istediğiniz gibi cep yapabilirsiniz içine. Astar yapacaksanız zaten gerek yok. Astarın cebi olur. Onu yaparsınız. Ama astar yapmayacaksanız normal yine kendinden örerek aynı şekilde içine takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi burada 3,5 milimetrelik tığımı alıyorum ve ipimi alıyorum elime. Bu ipler gerçekten 100 gramlık ama çok bereketli. Metresi çünkü çok fazla. Metre fazla olduğu için de gerçekten uzun süre kullanabiliyorsunuz. Evet, dolağımıza takalım ve Bismillah'la başlayalım. Şimdi şöyle
Bakın ağız kısmı burası. Şimdi bu parçada da yine aynı şekilde başladığımız yer alt kısım burası. Şurası da bitiş noktamız. O yüzden bitiş noktamızla başlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Şu an bakın burası çantanın içi. Bunu çevirdim dışına. Aynı şekilde bu çantada da dış neresi? Bakın burası. Trabzanlarımızın en üst sıradaki düzgün olan kısmı üstte. Bakın bu da aynı şekilde. Şöyle tuttum. Şimdi buradaki ilk görmüş olduğunuz trabzanın alt başlangıç, bakın şu tepe noktasından girdim. Burada da aynı şekilde buradaki trabzanın yine aynı şekilde tepe noktasından giriyorum. Burası benim başlangıcım. Şöyle bir tane sıkıştırdım. İpimi içinden yürüteceğim. Aynı yerden bakın tekrardan geçeceğim. Şimdi gerçek sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu da benim gerçek sık iğnem. Şu ipi biraz çekip şuradaki zinciri bakın böylelikle sıkıştırmış oldum. Şimdi kenarlardan şöyle devam edeceğiz. Yanda yani şu trabzan başına kaç tane birleştirme yapacağımız aslında o sizin el sıklığınıza bağlı. Ama ben genelde trabzanlara 2, bir de şu altındaki sık iğne sırası buraya da 3. olmuş oluyor. Yani her trabzan ve sık iğnenin toplamda buraya 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. Bakalım bunda nasıl denk gelecek. Alırken şöyle tamamen bu şekilde girmiyorum. Bakın. Yani burada bir trabzan var. Bu trabzanın böyle tamamen içinden girmiyorum. Ne yapıyorum? Kanatlarından giriyorum. Bakın şöyle. Göbeğinden giriyorum. Yine aynı şekilde buradaki trabzanın da bakın şöyle göbeğinden giriyorum. Dediğim gibi etrafını komple sık iğneyle dolaşırsanız eklerken ağız ağza daha kolay bir ekleme sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrardan trabzanın hemen altındaki bakın sık iğneden girdim. Yine bir de buradakinden girdim. Böylelikle bakın 3 tane sık iğne yapmış oldum bu sıra için. Şimdi buraya geliyorum. Bunun göbeğinden girdim. Bakın yine aynı şekilde buradaki trabzanımın göbeğinden girdim. Şöyle görebiliyor muyuz? Bir tane yaptım. Şimdi yine trabzandayım. Yine burada da trabzandayım. Bakın yine trabzanın göbeğinden girdim. Yine sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrardan buradaki sık iğne, buradaki sık iğne. Böylelikle 2 trabzan, bir sık iğne şeklinde yolumuza devam ediyoruz. 1 trabzanların şöyle göbeklerinden giriyoruz. Şimdi yandan duruşunu da göstereceğim. Şimdi sık iğnedeyiz. Sayı ve mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi ipsiz olarak göstereceğim ki battığım yerleri rahatlıkla size gösterebileyim. İğneyle göstereceğim bakın. Şimdi bu bir trabzan değil mi? Bu trabzana bakın şöyle giriyorum. Yani şöyle altından girmiyorum. Şöyle bakın. Yine aynı şekilde bakın burada bir trabzan var. Ne yapıyorum? Şöyle giriyorum. Orta nokta göbeklerinden. Alt kısımda da bakın şurada bir burgu var ya, mesela bu burgudan ister şöylemesine girin, ister böylemesine girin. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Yine şöyle 2 kanat olarak şekilde giriyorum. Bakın yine buradan da şöyle giriyorum. Bu şekilde battığımız zaman böyle şu şeyi komple içine alırsa çok daha kalın bir sık iğne görüntüsü oluyor. Yani daha kaba bir görüntü oluyor. Bakın bu şekilde daha düzgün ilerlemiş oluyoruz. Bunu olabildiğince böyle çok gevşek yapmamaya çalışın. Çünkü buralarınız hoş durmaz, gözükmez. Buranın şöyle kıvrılması için, yani buranın daha içte durması için
ön yüzünden birleştirme yapıyoruz. Şimdi bu yöntemle anlaşıldı diye düşünüyorum. Sıra sonuna kadar geleyim. Buradan sonra tabana geçeceğiz. Orada işimiz daha kolay. Evet, şimdi geldik en alta köşeye. İkisinin de taban köşesi yani ilk trabzanlarının altına girdim. Ve buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi artık nereye geçiyoruz? Bu yan parçayı birleştirdik. Şimdi ben taban hattına geçiyorum. Taban kısmına geçiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bakın burada ne yaptık? Bir tane buraya battım. 2 tane de trabzan için battım ya. Bir tanesini trabzanın gövdesine battım. Bir tanesini de alt tabanına battım. Yani burada 3 tane yapmadım. Böyle çok sivrilme bir köşe olmasın diye. Şimdi geliyorum artık taban. Yine tabanımızın şöyle gördüğünüz gibi iki tarafı var. Bu tarafta şöyle başlangıç trabzanlarımızın tepesi var. Bakın yine VV şeklinde. Buraya girmek biraz daha zordur. Burada küçük numara tığ kullanabilirsiniz bu yüzden. Bir de en son bittiği yer. Bakın yine VV buralarımız var. Bu noktalarda rahatlıkla batabileceğiz şimdi. Şöyle yüzü dışına gelecek şekilde bakın. En son yine trabzanla bitmişti. Burası dışa gelecek şekilde önüme alıyorum. Bu parçayı bu parçaya şöyle yaslıyorum. Şimdi sık iğneyle burayı birleştireceğiz. Ay, nasıl çıktı? Şimdi bu en son battığım nokta vardı ya. Şu görmüş olduğunuz trabzanın altı. Buraya tekrardan giriyorum. Aynı şekilde buradaki trabzanın altına da giriyorum. Yani şuradaki trabzanın tepesi. Bu biraz sıkı olmuş. O yüzden onun şöyle şu boşluğuna batacağım. Şöyle şuradan gireceğim. Evet. Bakın ikinci trabzan. Burada da aynı şekilde ikinci trabzan. Hiçbir farkı yok. Ağız ağza geldiği için burada işimiz çok kolay. Şimdi burada da zincir boşluğunda da bakın. Yine batacak olduğumuz yer belli. V şeklinde giriyoruz. Şöyle. Burada da ilmeğin tepesi yine. Yine buradaki ilmek, buradaki ilmek. Zaten 70-70 iki tarafta da eşit sayıda ilmek olduğu için böyle ağız ağza çok rahat bir şekilde birleştirebileceğiz. Bakın şöyle. Şimdi biraz zor giriyorum. Belki dikkatinizi çekiyor. Bunun sebebi şu. Şuradaki ilmekler başlangıç ilmeği olduğu için daha sıkı bakın. O yüzden buraya girerken birazcık şöyle ittirmem gerekiyor parmağımla. Ama bu tarafa rahat giriyoruz. Çünkü burası normal tepe ilmeği. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın şöyle böyle dönmüş oluyoruz. Şimdi aynı şekilde buraya kadar döneceğim. Buradan sonra bu parçamıza geçeceğiz. Yine bakın trabzan kısmı ağza gelecek şekilde koyacağız. Buradan bunu buraya birleştirdikten sonra buradaki son trabzan noktası bakın şurası. Bunu buraya önce birleştireceğiz. Buradaki trabzanla buradaki trabzanı. Sonra tekrardan aynı trabzan noktasına tekrardan girip bu sefer bu tarafa dönmeye başlayacağız. Bakın bunun altı da burası. Bu sefer bu tarafa doğru trabzanlarımızı bakın birleştirmeye devam edeceğiz. Şimdi o zaman U şeklinde dolaşıp çantanın ağzına kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi geldim sıranın sonuna. Buraya geldiğimde doğrudan bakın ipimi kesiyorum ve sonrasında buradaki ilmeğimi çıkartıyorum.
Sonra bakın şu ilmeğin tepesinden şöyle giriyorum ve bu ipimi tekrar bu noktadan çekiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi üç kenarını birleştirdik. Şimdi burada ne yaptıysak çeviriyorum bunu. Aynısını bu taraf için yapıyoruz. Bu sefer yalnız sıradaki parçamız bu. Bu parçamızı alıyoruz. Bu şekilde yine dönüyoruz, geliyoruz ve sonrasında ağız kısmını dolaşmaya başlayacağız. Hadi bakalım ben bu tarafı da bitirip geleyim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi artık her tarafı birleşti. Ağız kısmına bakın geçeceğiz ama öncesinde şurayı birleştireceğiz. Nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Bakın tek tarafını ben birleştirdim burada. Şu kısmını hallettim. Şimdi aynısını bu tarafa birlikte yapacağız. Bunun için ne kullanıyorum? Şöyle bir etamin iğnesi kullanıyorum. Siz dilerseniz en başta burayı normal sık iğne ile de birleştirebilirsiniz. Yani o tamamen size kalmış. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bakın ilk sık iğnenin yapıldığı nokta, yani köşe noktalarından girdim. Sonrasında bakın buradaki herhangi bir noktadan giriyorum. Buradaki yanındaki noktadan çıkıyorum. Yine buradan girdim. Bakın burada herhangi bir noktadan çıktım. Kenardan buradaki her bir ilmekten geçeceğiz. Yanındaki ilmek, yanındaki ilmek. Bir buradan, bir karşıdan. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gideceğiz. Sonrasında iplerimizi sık iğnelerimizin arasından yürüterek gizleyeceğiz. Şöyle tekrardan geçelim. Evet. Bakın bu şekilde burayı da eklemiş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan şöyle kendimi kenara atacağım. Bakın bu şekilde. Evet. Sık iğnelerimin arasından gizledim. Şimdi aynısını bunun içinde yapacağım. Bunu da buradan şöyle gizleyeceğim ve bu da hallolmuş olacak. Şimdi sıra geldi sadece ağız kısmını dolaşmaya. Evet, şimdi başlayalım ağız kısmını dolaşmaya. Nereden başlayalım? Şöyle yan ortadan başlayalım. Şimdi ilmek kaydırmaya başlayacağız. Ağız kısmına sık iğne dolaşmayacağım burada. Şuradaki ortadaki, yani kenarın ortasından başlıyorum. Ama arka kanattan başlıyorum. Arka kanattan ağız kısmına bir ilmek kaydırması yapacağım. Bakın buradan ilmeğimi çektim. Hemen yanındakinden ilmek kaydırdım. Geldim yanındakine, ilmek kaydırdım. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bir üst şu tek kanadından. Zincire gireceğim şimdi. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesi.
Sıradaki ve son olarak en son tepe. Bakın burası. Şöyle bir görüntü elde etmek istiyoruz ağız kısmında. Şimdi buradan şöyle bir bunun üstünden geçmek istemiyorum. Bu havada kalsın istemiyorum. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan bakın, şuradan değil, hemen şuradaki boşluktan bunu alıyorum, buraya çekiyorum. Bu ipi aldım, bakın buradan buraya getirdim. Şimdi doğrudan yine arka kanada girdim ve ilmek kaydırdım. Arka kanada girdim, ilmek kaydırdım. Şimdi böylece şu kısım var ya, şu kısım. Bu kısmı, görmüş olduğunuz bu çıkıntıyı dışarıda bırakmış oldum. Yani bunun üstünden buraya geçmemiş olduk. Buradan ipimizi karşıya çekip yolumuza devam etmiş oluyoruz. Evet, artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Şu köşeye kadar tekrardan böyle arka kanatlardan bata bata geleyim. Köşeye geldiğimizde nasıl atlıyoruz? Bir kez daha göstereyim orayı. Evet. Bakın bu şekilde bir ağız hattı oluşturuyoruz. Şuraya gelelim, köşeye. Şurayı nasıl geçiyoruz? Tekrardan bir göstereyim. Evet, bakın şimdi. Şuradaki şu yapılan sık iğne var ya, batılan yer. Yani bir bunun köşesine girmişiz, bir bunun köşesine girmişiz. Şuradaki buraya giriyorum. Buradan takıyorum ve bu ipi buraya çekiyorum. Evet. Şimdi buradan geçti bu ip, geldi buradan çıktı. Şimdi buradan normal bir şekilde ilmek kaydırmama devam edeceğim. Evet, bakın buradan çıktım. Buradaki ilk tepeden yine başlıyorum ilmek kaydırmalarımı yapmaya. Eğer ilmek kaydırmalarınız küçük olmuyorsa, sıkı olmuyorsa, çantanızın ağzı yayılıyorsa, o zaman burada küçük numara tığla yapmaya çalışın. Örneğin ben şu an mesela 3,5'la yapıyorum ama eğer siz sıkı yapamıyorsanız bunları, o zaman 3-3,25'le de yapabilirsiniz. Hadi şimdi komple dolaşıp geleyim, ondan sonra devam edelim. Evet, geldim. Bakın buradan başlamıştık. İlk görüyorsunuz, tam şuradan başlamıştık. Şimdi hemen onun dibindekinde bitirdik ilmek kaydırmamızı. İpimizi kestik. Şimdi şu ilk yapmış olduğum, bakın zaten ipin ucu boşta, görüyorsunuz. Buradan giriyorum. Sonrasında yine ipin çıktığı noktadan arkaya geçiyorum. Bakın görüyorsunuz. Hiç belli bile değil. Dümdüz bir şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bu iplerimizi güzelce sabitliyoruz önce. Sonrasında şöyle hemen bakın, şu aşağıya iniyorum. Neden aşağı iniyorum? Çünkü orada sık iğnelerim var. Hemen sık iğnelerimi oradan gizleyebileceğim. Evet. Şimdi aynısını diğer ip için de yapacağım. Bunu da aşağıya götürüp buradan böyle ilmeklerin arasına gizleyeceğim. Şimdi şu ipimizi nasıl gizleyeceğiz ona bakalım.
Bakın bu buradaki ipimiz. Şimdi bir bunu da takalım. Bunu ne yapacağım? Şöyle arkaya doğru yatıracağım. Şu arkasındaki ilmekten şöyle buraya çekiyorum. Hatta burada şöyle bir tekrardan bir şöyle yapalım. Öne çıkalım. Evet. Bakın şöyle öne çıktım. Sonrasında buradan şöyle trabzanlarımın içinden aşağıya indim. Şimdi burada artık sık iğnelerimin arasında yatayda gidiyorum. Evet. Bu şekilde bakın gizlemiş olduk. Şimdi aynısını diğer iplerim için de yapacağım. Bakın burada da var. Şu köşe de aynı şekilde. Bu köşeyi de aynı yöntemle gizleyeceğim ve artık saplarımızın dikim aşamasına geçeceğiz. Ama sapları dikmeden ne yapacağız? Ütü aşamasını halletmemiz lazım. Hemen ütüsünü yapıp geleceğim. Şöyle şu kısmı yaparken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu araya bir bez koyuyorum. Deriyle örgünün arasına bir bez koyup bu tarafını şöyle dıştan basıyorum. Diğer taraflarını içten basıyorum. Şu tarafını bu şekilde dıştan basıyorum. Hemen dilerseniz iplerimi gizleyeyim, ütüsünü yapıp geleyim. Evet, ütümüzü yaptık, geldik. Bakın kalıp gibi oldu. Şu kenarları şöyle basalım. Şu yan kısımların içe doğru kıvrılması lazım. Bakın böyle içte kalması lazım bu kısımların. O yüzden şöyle şu şekilde katlayıp ağız kısmına şöyle bir bastım ki şu formu güzel bir şekilde verebilelim. Şimdi geldik saplarımızın dikimine. Bir tanesinin dikimini göstereceğim. Onu birlikte dikelim. Bakın şöyle koyacağım. Şu şekilde. Tam şuradaki şu kare dikdörtgeni baz alacağım. Bakın ortasına şu boşluk denk gelecek. Şu şekilde yerleştireceğim. Aynısından buradan da yapacağım. Bakın aynı mesafeyi koyacağım. Burası. Tam burası denk gelmiş olacak. Arasını yine ölçü olarak da söyleyeyim. Şöyle ölçelim. Ara mesafemiz 13 santim. İki sapın arası 13 santim denk gelmiş oluyor benimkinde. Hadi hemen dikelim. Şöyle üstten başlayalım. Sonra alta alırız nasıl olsa ipimizi. O sorun değil. Burada bakın. Bir burada var delik. Karşısına delik açılmamış. Bu deliğimizi kendimiz açacağız o zaman. Sizin eğer delik delme aletiniz varsa çakarak daha iyi yaparsınız. Şimdi ben tam karşı hizasını alabilmek adına bu şekilde yaptım. Bakın görüyorsunuz. Böylelikle deliğimizi oluşturduk. Aynısını burası için de yapacağım. Evet. Şimdi şöyle girdik. Başlıyoruz. Yine ne yapmayacağız? Buradan böyle gitmeyeceğiz. Nasıl gideceğiz? Trabzanın içinden süzüleceğiz aşağıya. Şu ip dolaştı. O önemli değil. Onu sonra kestiğimizde zaten kurtulacak. Bakın bu şekilde indik aşağıya. Tekrardan hizasından nereden çıkarsa oradan çıkıyorum. Ve sonra yine trabzanın içinden süzülüyorum. Bakın.
Bunu ne için yapıyoruz? Hiçbir şekilde ipimiz gözükmesin. Yani diktiğimiz ip gözükmesin diye ipimizi gizleyerek şöyle süzülerekten indik aşağıya. Tekrardan buradan tam bunun hizasından çıktım. İpim çıkmış. Ama mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet, bakın bu şekilde ilerliyorum. Burası boşluğa denk geldi. Şöyle hafif ilmeğe taktırıyorum şuradan. Şimdi burada ilmeklerimin arasından gidiyorum. 2 tane yeter diye düşünüyorum. Tekrardan çıktık. Yine girdik. Arkada çıktığımız noktadan yine yukarıya doğru süzüleceğiz. Şöyle gideyim biraz. Sonra şöyle gideyim. Evet, bilenleri belki bu kısımlar sıkıyor olabilir ama gerçekten bilmeyenlerden o kadar çok bu tarz mesajlar geliyor ki işte dikişini göstermekle ilgili, nasıl dikildiğini göstermediniz vesaire diye. O yüzden yeni başlayanlar için, bilmeyenler için her detayı göstermeye çalışıyorum. Ama bence çantanın en güzel kısmı da detaylarda gizli. Hep bana yazıyorlar, işte yeni başlıyorum, acemiyim, yapabilir miyim diye. Onlara verdiğim cevap şu: acemiler daha güzel yapıyor. Gerçekten birazcık şundan kaynaklanıyor. Hani onlar bilmedikleri için daha detaylı dinliyorlar. Daha adım adım izliyorlar. Tüm püf noktalarına dikkat ediyorlar. Kaçırmıyorlar. Ama hani bilenler sadece bakıyor mesela nasıl yapılmış, tamam, gerisini ben hallederim dediği için bazı püf noktaları kaçırabiliyorlar. O da çantanın ne yazık ki formunun bambaşka bir şekilde çıkmasına sebep olabiliyor. O yüzden hiç korkmayın. Her detayı gösteriyorum, bakın. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın geri dönüyoruz şu anda. Şu an makine dikişine devam. Şimdi bunu da şuradan arkaya alacağım ve bu ipi bırakacağım burada. Bakın bu ipi burada bıraktım. Şimdi diğer ipin ucuyla o tarafa doğru ilerleyeceğim. Evet. O ipimiz de bu. Şimdi buradan oraya doğru gideceğiz. Bu trabzanlı olduğu için birazcık trabzanların içinde ip gizlemek biraz zor gelebilir. O yüzden her aşamasını mutlaka gösteriyorum. Tüm detaylarını veriyorum. Şimdi az kaldı artık. Şimdi şuradan trabzanların arasından kaydım. Bu iple buluştuk. Şimdi bu ipi de tamamıyla arka tarafa atacağım.
Şimdi güzelce sıkıyorum. Evet. Şimdi alıyoruz ipin bir ucunu. Bakın iniyorum buradan arkadan şöyle aşağıya. Aynı cüzdanda olduğu gibi yatayda evet. Bu ipi kestik. İşte bu kadar. Çevirelim bakalım şimdi. Görüyorsunuz. Son derece düzgün bir şekilde bunu taktık. Şimdi sıra geldi diğerlerinde. Hepsini takacağım. Evet, finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Bakın bir sürprizim var. Elimde şu şekilde arma vardı deriden. Bunu da üzerine sıvı silikonla yapıştırdım. Silikonu öncelikle buna sürdüm. Bakın şuna sürdüm. Sonra bunun üzerine koydum ve geceden o şekilde üzerine ağırlık koydum. Kitaplar işte bulabildiğim bütün ağırlıkları koydum. Güzelce her yerinden net bir şekilde yapışsın diye şahane yapışmış. Hiçbir yeri kalkmıyor. Çok güzel. Bu şekilde sıvı yapıştırıcı kullandığınızda, sıvı silikon kullandığınızda üzerine mutlaka bir ağırlık bırakın. İyice yapışsın ve çok güzel bir detay oldu. Bakar mısınız uyumuna? Yani çantayı bambaşka bir yere taşıdı bence. Özellikle ister böyle dışına atın, isterseniz şu şekilde kullanacağınızda şöyle içine atın. Yani şahane oldu gerçekten. O kadar sevdim ki. Şimdi biliyorsunuz şöyle göstereyim size. Şu çıt çıtların arkası var bakın. Bunlar tam şuradaki deliklerden gözüktü. O hoşuma gitmediği için oraya da şu şekilde hazır tuhafiyelerde satılan, böyle normalde buralara siz markalarınızı yazdırıyorsunuz ama o şekilde bakın metal aksesuar taktım. Onları kapatmış oldum. Hem de güzel bir şık detay oldu. Burayı da burası uyumlu oldu birbirine metaller. Gerçekten çok severek hazırladım. Bakar mısınız? Ve boyutlarıyla o kadar ideal oldu ki ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum ve buraya kadar bu çantayı benimle örmüşsünüzdür. Bir başka güzellikle daha görüşünceye dek kendinize çok 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 iyi bakın ve kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olmayı unutmayın diyorum. Yepyeni güzel çantalarımla buluşuncaya dek hoşça kalın.